Harry Potter'a bayılırım. Çok severim. Harry Potter'a ait eserlerimi böyle sergilemeyi çok seviyorum. I love limes. I love them. They're great. I love them so much and I like to present them like this in my house. Bu eser de çok değerli. Yeni bir sanatçının, genç ve dahi bir sanatçının kesinlikle çok değerli. Selam. Bu hafta Dakota Johnson'ın evine bakacağız. Ünlü bir bölüm bu. Bu ev gezisi Dakota'nın sahip olduğu sanat eserlerinden çok tavrıyla, samimiyetiyle ünlendi. Zeppelin. Oh, don't. What are you gonna do? Go get it. That one's probably lost forever. Bamboo grows so crazy fast. I don't know if you know that. And my neighbors on that side are in a war with me about how high the bamboo in the driveway is growing, which is insane. Because why would I want people to be able to see in my house? I can't believe that I'm even letting you guys in my house. So they can just shove it. Videoda mutfakta yığılı duran lime'ları, yeşil limonları çok sevdiğini söylemesine rağmen aslında onlara alerjisi olduğunu, hiç sevmediğini açıkladı Jimmy Fallon'ın programında. I actually didn't even know that they were in there. I was giving the tour and went into the kitchen and it was set dressing. I'm allergic to limes. It was hard to just ignore them. So I just lied. Just lied. Tabii yalnızca ünlülerin evlerinde gördüklerimiz kandırmaca değil ya da yalnızca bu lime'lar yapay değil. Telefon ekranı, bilgisayar ekranı, televizyon ekranı, bu ekranlarda gördüğümüz hiçbir şey gerçek değil. Tabii burası ve ben hariç. Harry Potter çok değerli. Aksini düşünüyorsanız delirmişsiniz. Biraz sakinleşmeniz gerekiyor. Delirmişsiniz. Hi AD, I'm Dakota. Welcome to my house. I hang out in here, I read. People kind of are always coming in and out of my house, and everyone hangs out in this room, obviously. Not only because it's a living room, but because it's like one of the only places to sit. This is not an antique, this thing, but I have a record collection that goes all the way, and I just alphabetize them, and it's really exciting. Right now is Ram, Paul McCartney. It's a really great album and a really great album to listen to on vinyl. Burada pick-up'ın arkasındaki fotoğraf Patrick Hulk'a ait. İsmini daha önce duymadım ama müzelerde sergilenen bir fotoğrafçı değil de dergilerde, reklamlara çekim yapan bir fotoğrafçı olduğu belli ilk bakışta. Moda fotoğrafçılığı yaptığı belli. Yani ünlülerle çekim yapıyordur, dramatik ışık kullanıyordur, düzde bir arka plan. Dakota ve annesi Patrick Hulk'ın sergi açılışına gitmiş 2012 yılında. Aynı fotoğrafın önünde poz vermişler. Acaba fotoğraftaki Dakota mı? Bu yüzden mi fotoğrafçıyla önünde poz vermişler? Fotoğrafçı aile dostu olabilir. Çünkü Patrick Hulk yönetmenlik de yapmış. Filmleri var. Dakota da oyuncu bir aileden geliyor. Bir dakika. Bu hikayede tanıdık gelmiyor mu size de? Dakota'nın yakın arkadaşı bir fotoğrafçı ve sergi açıyor. Ve Dakota'nın Anastasia fotoğrafları var sergide. Eksik olan kim biliyoruz. Tabii tek taşımı kendim aldım. Yerim Mr. Grey'i demiş. Kendi fotomu kendi evime koyarım. Thank you very much demiş. Anastasia Dakota demek istedim. Yani Anastasia Dakota. Patrick Hulk'ın özgeçmişinde garip bir ifade gördüm. Arkadaşı Vincent Gallo, Flux dergisinin kapağını çekmesi için Richard Avedon yerine Patrick'i seçti. Bundan sonra kariyeri ivme kazandı. Vincent Gallo bu kadar ünlü mü? Flux dergisi bu kadar mühim mi? Bahsettiği Richard Avedon moda fotoğrafçılığında çok önemli bir isim. 1940'larda Harper's Bazaar'da çalışmaya başladı. 60'tan 90'lı yıllara kadar Vogue dergisinde çalıştı. Ünü arttıkça sanatçılar, yazarlar, entelektüeller kendilerini onun gözünden görmek istedi. Avedon da modellerinin efsaneleriyle özdeşleşen görüntüler üretti. Fillerle Dovima, Brigitte Bardot, Dorian Leigh, Suzy Parker, Coco Chanel, Alberto Giacometti klasikleşmiş fotoğrafları arasında moda sanat dünyasının gözünde kirlidir der. Moda ticaretle, popülizmle, tüketimle bağdaşlaştırılır. Yüksek kültürde bu nedenle kötü bir şöhrete sahip. Bazen moda fotoğrafları bir moda evinin desteğiyle yaratılmış görüntüler olarak tek başlarına ayakta durabilir. Sanat eserleri olarak var olabilir. Avedon'un fotoğrafları gibi. Ama Patrick'in fotoğrafları için aynısını söylemek zor.
özgeçmişinde Avedon'a tercih edildiği yazıyor. Flux dergisi bu kadar ünlü bir dergi mi ki Richard Avedon bu dergiye çekim yapacakmış? Patrick alınma ama uydurmuş gibisin bu hikayeyi. Tüm bu olanlardan Avedon'un haberi var mı? Dağın haberi var mı tavşancığın ona küstüğüne? Patrick Holken, Vincent Gallo dışında yaptığı bir çekime ulaşamadım dergi için. Ve derginin de öyle kültürel bir yapı taşı, bir dönüm noktası olduğunu zannetmiyorum. Fiziksel kopyaları değerli değil. Günümüzde dijital olarak devam ediyor. Ama bir Tank dergisi gibi değil mesela. Tank de İngiltere merkezli bir moda dergisi. Yani Flux'ın yanık yanık kokuyor. Alavere dalavere kokuyor buralar. Patrick. Asıl bu Vincent Gallo kim? Bu dergi kapağının çekildiği yıl 98 yılında ilk filmi Buffalo 66 vizyona girmiş. Filmin yazarı, yönetmeni ve başrolü Vincent. Filmde bir kızı kaçırıyor ve ailesini etkilemek için onu karısı gibi davranmaya zorluyor. İkili birbirine aşık oluyor. 17 yaşındaki Christina Ricci canlandırıyor kaçırılan kızı. Vincent de o sırada 36 yaşında. Manik bir peri kızını, bir fantaziyi canlandırıyor Christina. Yani tam bir erkek fantazisi diyebiliriz. Karakteri tutarlı bir kişilikten, geçmişten veya hikayeden yoksun. Christina ve Vincent sette iyi anlaşamıyor. Vincent Christina'yı söyleneni yapan bir kukla olarak nitelendiriyor. Christina Ricci'yi diğer filmlerinde gördüğüm an güçlü ve özel bir tepki verdim. Bu tepki onunla çalışabilmek için bir film yapmama neden oldu, diyor Vincent. Vincent hangi filmlerinden etkilendi Christina Ricci'nin böyle? Casper'dan mı etkilendi, Addams ailesinden mi? Sevimli hayalet Casper'la oynadığı filme mi özel tepki verdin? Do. Siz bana aldırmayın, sesimi açıyorum. Do. Drake'in, yani Vincent'ın, Drake'in Certified lover boy, certified pals. Bro, he got certified, bro. Fotoğrafın önündeki bu çizimin kime ait olduğunu bilmiyorum. Dakota Johnson, AD'nin dergisiyle yaptığı röportajda antika dükkanları, bit pazarlarını sevdiğini söylüyor. Ya da Etsy gibi ucuz ev dekorasyonunun satıldığı sitelerden alışveriş yaptığını söylüyor. This I found on First Dibs, maybe? I love First Dibs so much. Antika pazarlarında çoğu zaman orijinal sanat eseri bulamazsınız. Zaten sanatseverlerin çoğu eserleri ana kanallardan, galerilerden, müzayede evlerinden ya da koleksiyonerlerden almaz. Doğrudan sanatçılardan, antika pazarlarından, küçük dükkanlardan satın alır. Bunun nedeni sanat eserlerinin fiyatları olabilir. Ancak Dakota için bunu söyleyemeyiz. Gerçi dertli mi, dertsiz mi, borcu mu var? Söylemek çok zor. Hiçbir şey belli değil suratında. Kupkuru bir oyunculuğu var. Sorumluluk ve güç, yani güç örümcek gibi bir şey. Sorumluluk sahibi olursanız büyük güce sahip olursunuz. Go Spidey go. İngiltere Sanat Konseyi'nin yaptığı Taste Buds, damak tatları, sanat pazarını nasıl geliştirebiliriz isimli araştırma, orijinal sanat eserlerine sahip olan kişi sayısı 2 katına çıkabilir sonucuna ulaşır. Alıcılar orijinal sanat eserleri almaz. Bunun 3 nedeni vardır. Sanat dünyası insanları dışlayan uygulamalarla doludur. İnsanlar yaşam tarzlarından dolayı küçümseneceklerini düşünürler. Entelektüel ve finansal olarak yetersiz hissetmekten korkarlar. Bu nedenler yüksek maaşlı, görsel açıdan bilgili bireyleri bile galerilere ve müzayede evlerine gitmekten alıkoyar. Yani insanların çoğu sanat sepet tayfayı lisedeki popüler grup sporculardan oluşan it grubu olarak görüyor. 5 para etmez. Öğrencilere, hocalara artistlik yapar. Ya çok güzellerdir ya çok p***tirler. Bildiniz mi bunu? Umarım bilmiyorsunuzdur. Yani bu sanat sepet tayfa, lise, sanatçılar. Tabii Dakota gibi sanatseverler de bu tür engeller karşısında, bu popi tayfa karşısında meşru olmayan sanat eserleri, mobilyalar, tasarım nesneleri veya baskılar satın alıyor. Mutfakta, oturma odasında, kitaplığında bu şekilde orijinal olmayan eserler görüyoruz. Ancak bir yandan oyuncu bir aileden geldiği için tanıdığı bağımsız sinemacılar, fotoğraf sanatçıları var. Annesi oyuncu Melanie Griffith, anneannesi oyuncu Tippi Hedren, babası oyuncu Don Johnson, hatta üvey babası Antonio Banderas. Oyuncu olmanın verdiği bakış açısını, kamera sevgisini evde göstermesi lazım. Konu komşunun bilmesi lazım bir şekilde. Bu nedenle salonda köpeği Zeppelin'in portresinin altında fotoğraf kitapları var. Avedon Warhol isimli bir kitap
kitap var. Bu bir sergi kataloğu. 2016 yılında Londra'da Gagosian Galeri'de düzenlenmiş bu sergi. Tıklım tıklımdır. Avidan'ın sergisi ise kesin tıklım tıklımdır. İğne atsan yere düşmez. Doğru düzgün eserlere bakamazsın, konuşamazsın. Hatta Avidan'a dair bir sergi açılışına gittiğimi hatırlıyorum. Sergi açılışlarına gittiğim bir arkadaş ekibim vardı. Çok kalabalıktı. Perşembe pazarı gibiydi. Bir dakika. İtici, it kopuk tayfa ben miyim o? O sanat sepet tayfa ben mi oldum o itici tayfa? Ona buna artistlik yapan ben miyim? Pop art'ın ve moda fotoğrafçılığının devlerini bir araya getirmiş Avidan Warhol sergisi. Andy Warhol da Avidan'da 40'lı 50'li yıllarda New York'ta çalıştı. Önemli ticari başarılar elde etti ve ünlülerin dünyasına ilgi gösterdi ikisi de. Portre her iki sanatçının da ortak noktası. Örneğin Avidan 76 yılında ABD'nin 200. yıl dönümüne yaklaşırken önemli politikacıları, askerleri, milletvekillerini ve sanayi liderlerini Rolling Stone dergisi için fotoğrafladı. George Bush, Jimmy Carter, Ronald Reagan gibi başkanları fotoğrafladı. Bir aile albümü biçimini aldı bu portre serisi. The Family, aile olarak isimlendirdi. Bayramlarda, düğünlerde ben de böyle suratlar yapıyorum. Bak ben de böyle hoş geldiniz diyorum. Aa evet iyi bayramlar. Evet yenge çok uzun zaman oldu. Evet. Adın neydi ki acaba? Ne iş mi yapıyorum? Niye ne yapacaksın? Maaş mı vereceksin? Ne yapacaksın? Avidan'ın bu serilerinde bir tekrar görüyoruz. Jelatin gümüş baskılarında titiz bir konumlandırma görüyoruz. Warhol ise görüntüyü serigrafi yöntemiyle çoğaltıyor. Renkli baskılar yapıyor. Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe gibi birçok tanınmış yüzü bozuyor. Renkleriyle oynayarak yeniden yaratıyor. İster en güzel kıyafetlerini giymiş olsunlar, ister çırılçıplak olsunlar, kimse fazla bir şeyi açığa vurmuyor bu fotoğraflarda. Ne Avidan ne Warhol yüzeyden öteye gitmiyor. Hatta Avidan bunu kabul eder. Fotoğraflarım yüzeyin altına inmez. Yüzeylere büyük güvenim var. İyi bir yüzey ipuçlarıyla doludur der. Ama yine de kişilerin dokunaklı bir kırılganlığı var. 69'da Avidan tarafından fotoğraflanan Janis Joplin ya da Jacqueline Kennedy'nin yas tutarken çekilen fotoğrafının bozulmuş görüntüsü. Aslında Avidan'ın da Warhol'un da çektiği fotoğraflarda hayaletli bir his var. Yalnızca bu kırılganlıktan dolayı değil. Bu insanlar bizim aşırı paylaşım çağımızdan bambaşka bir döneme ait. Görüntüler elbette kalıcı. Ancak zengin ve ünlülerle olan ilişkimiz geri dönülmez şekilde değişti. Richard Avidan da Andy Warhol da topluma, kültüre, dünyaya bakışımızı değiştirdi. Ancak o dünya çok gerilerde kaldı. This is my office. I read scripts in here. I have meetings in here sometimes. I actually don't really get any work done because I get distracted by everything that's in here. This was a Polaroid of Hunter Thompson, who was my dad's best friend and a very dear, like, godfather figure to me. And I love it so much. Even with his boobies. Hunter Thompson gazeteci ve yazar, Dakota'nın babasıyla 30 yıllık bir arkadaşlığa sahip. Babası arkadaşlıklarını şöyle anıyor. New York'ta ilk filmimi çekerken tanıştık. Çünkü o cebinde bir sürü uyuşturucu olan çılgın bir herifti ve bizim filmimizde uyuşturucuyla ilgiliydi. Bu sayede onu oldukça iyi tanıdım. Ben de lisedeki tayfanın yetişkinliğini tam olarak böyle hayal ediyorum şu anda. Tam olarak böyle bir itlik kopukluğa sahipler. This is an amazing photographer named Alice Mann, and she photographs these marching band girls in South Africa, and the energy is amazing, and it makes me feel hopeful. Sonunda bir sanatçı genç kız olmayı sapıkça olmayan, aşağılayıcı olmayan bir şekilde anlatmış. Bu fotoğraf Alice Mann'in Güney Afrika'da Drumee serisinden bir görüntü. Kız çocuklardan oluşan bir bando takımını gösteriyor. 2018 Lens Culture Yeni Nesil Fotoğrafçı Ödülü ve PH Museum Woman'ın New Generation ödülünü kazandı. Taylor Wessing Portre ödülünü kazandı. Ritmik jimnastiğe benzer Majoret isimli bir spor dalında yarışıyor bu takım. Majoret, baton çevirmeyi dans hareketleriyle birleştiren askeri düzene sahip bir spor. Kız çocuklarını kendilerinden yaşça büyük amcalara, dedelere göz süzüp gerdan kırarken görmekten bıkmıştım. Bu fotoğraflarda bir takımın parçası olarak aidiyet duygusuyla ve özgüvenle dolu olarak görüyoruz. Cesurca kadrajı dolduruyorlar. Fotoğrafçı, Majoret takımındakilerin geliri düşük ailelerden geldiklerini
istediklerini söylüyor. Pahalı bir spor ve çok az sayıda ebeveyn bunu kolayca karşılayabiliyor. Yarışmalarda elde edilen başarılar lise ve sonrasında burs vaat ediyor. Bunu bilerek baktığınızda her pozun ardında bir arzunun, bir isteğin yattığını görebiliyorsunuz. Bu nedenle de Dakota'nın dediği gibi gerçekten umut dolu fotoğraf. Gördüğümüz gibi genç kadınlar çok katmanlı toplumsal varlıklar. Cinsiyetleri, ten renkleri, ait oldukları sınıflar hepsi kişiliklerini şekillendiriyor. Canlı, hareketli, hayal kuran varlıklar. Yani bir masa lambasından ya da komedinden farklılar. Seksi ve masum olmak dışında bir takım özelliklere sahipler. Yaşlı erkekleri baştan çıkarmak dışında amaçlara sahipler. That is a photograph of my grandma at her house at Shambhala with one of her tigers. Bu fotoğraf anneannesi Tippi Hedren'ın Güney Afrika'daki kolonyal evinde çekilmedi. Shambhala Afrika'da bir ova, bir akarsu ya da bir dağ değilmiş. Yani evde çalışan yerli köleler, sayısız yatak odası ve tenis kortları yokmuş. Bu görüntü Los Angeles'ta çekilmiş. Tippi Hedren ve eski kocası Noel Marshall'ın eviymiş. İkili insan ve vahşi hayvanların ilişkisini anlatan bir film yapmak istemiş. Los Angeles'taki evlerinde 132 adet aslan, kaplan, leopar, vaşak, jaguar ve bir de fil beslemiş. Roar, Kükreme isimli filmde Tippi ve Noel'la birlikte çocukları John, Jerry ve Dakota'nın annesi Melanie de oynuyor. Çekimler 76 yılında başlamış, 5 yıl sürmüş, 70 kişi yaralanmış. Bu bir film değil, bu bir katliam, bir aile katliamı. Filmde ne gerçek ne değil söylemek çok zor. Ne zaman numaradan korkuyorlar, ne zaman gerçekten korkuyorlar belli değil. Söylememe gerek var mı? Film vizyona girdikten hemen sonra ayrılmış ikili. Filmi anlattığı kitapta filmin insanlarla büyük kediler arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağını umuyorum diyor. Tippi Hedren'in bacağını fil hortumuyla ezip parçalamış, Melanie'nin yüzünü aslan pençelemiş, John'un kafasını da başka bir aslan çiğnemiş. Hedren'in yazdığı tek kitap Roar'a dair bu kitap değil. 2016 yılında bir anı kitabı yayınlıyor. Hitchcock'un Kuşlar filminin çekimlerini anlatıyor. Filmde başrol, çekimler boyunca ünlü yönetmenin fiziksel ve psikolojik saldırısına maruz kaldığını yazıyor. Yönetmen çekimleri mekanik kuşlarla yapacağını söylemesine rağmen 5 gün boyunca gerçek kuşlarla çekim yapmış. 5 gün boyunca kuşlar Tippi'ye saldırmış. Oyuncu bir hafta hastanede kalmış. Filler, hortum saldırıları, kuşlar. Böyle bir oyunculuk metodu niye yok? Yemişim metot oyunculuğunu. Hedren metodu neden yok hala oyunculukta? Vahşi hayvanlar, kontrolcü ve saldırgan erkek yönetmenler sağ olsun. Hedren metodu %100 yaralanma garantili. Hem ruhunuzda hem vücudunuzda izler bırakır. Kuşlar filminden sonra Marnie isimli bir filmi çekiyor yönetmenle. Hitchcock'un kendisine açıkça cinsel teklifte bulunduğunu ve reddetmesi üzerine tehditkar bir tavır takındığını, kariyerini mahvedeceğini söylediğini iddia ediyor. Hitchcock, Grace Kelly, Ingrid Bergman, Vera Miles dahil olmak üzere kadın başrol oyuncusuna karşı hep kontrolcü bir takıntıya sahipti. Örneğin Vertigo filminin başrolü Kim Novak, yönetmenin set dışında da kendi kıyafetlerini giymeye izin vermediğini söylüyor. Gri takım elbise, arkaya taranmış saçlar. Onunla karakter hakkında derinlemesine hiç konuşamadım. Karakterin duygularını keşfetmek istiyordum ama onun ilgilendiği şey bu değildi. Kendi yarattığı şey olmamı istiyordu. Kendim bir şey yaratmamı istemiyordu. Yönetmen olarak Alfred Hitchcock bu tavrıyla bilinir. Hatta ona puppet master, kuklacı, kukla uzmanı denir. Oyunculara kuklaları gibi davranır. Bu çok tanıdık gelmiyor mu ya? Nerede duydum ben bunu? Kuklacı, kukla gibi. Şimdi Hitchcock'a haksızlık etmeyelim. Tippi Hedren'ın kitabına ve taciz iddialarına karşı çıkan bir sürü yönetmen, tarihçi, yazar oldu. Belki de bu yüzden bu tepkilere karşı Dakota anneannesinin fotoğrafından bahsediyor. Anneannesine bir şekilde dolaylı olarak destek oluyor. Bu fotoğrafın hemen karşısında kitaplığı var. Beyaz feministlerin ikonu Patti Smith'ten bahsediyor. Hayranlığını anlatıyor. These ones were sent to me by Patti Smith. I said, I love your poetry so much. I love your work. And so she wrote me little notes in all of these books that she sent me. Oh, Sex and the Constitution. That's a really interesting one. Sex, Religion, and Law from America's Origins. Oh, Jesus. What a weird girl.
Cinsiyet ve Anayasa kitabı da burada rastgele bir kitap değil. Tippi Hedren'ın da yazdıklarını göz önünde bulundurursak Dakota'nın kadın haklarına, toplumsal cinsiyete dair bilinçli olduğunu gösteriyor bu kitap. Bu kitaptan bahsettikten sonra da garip bir şekilde gülüyor. Dakota'nın oyunculuğu tam olarak bu. Burada da oyunculuk yapıyor. Bu kitaptan bahsetmesi gerekiyor çünkü. This is a weird pile. Don't focus on this pile of books. Let's just put these ones in a different. We'll just put them down here. Go to a cooler pile. Bak ne var orada? Sünger Bob fanfiction mı? Alacakaranlık mı? Hold on tight Spider Monkey. Sıkı tutun örümcek maymun. Alacakaranlığın fanfiction'ında oynadın sen Dakota. Ellinin gri tonu neydi? Hangi kitap utandırabilir seni? Bu arada söyledim mi size? Dakota'nın annesi ve babası bir film setinde tanışmış. Melanie 14 yaşında, Don 22 yaşındaymış. Gerçekten Nijer'den, Çad'dan daha fazla çocuk gelin vakasıyla karşılaşıyoruz Hollywood'da, Dakota'nın çevresinde. Buna utan. Evine bayıldım. Çok aydınlık. Antika pazarlardan eserler de çok yakışmış. Bayıldım. Bu fotoğrafa da, majore takımının fotoğrafına da bayıldım. Alice Mann'ın. Ama çevren çok kötü be Dakota. Bu çevreyle olmaz. Ev güzel de çevre çok kötü. Ev alma komşu al demişler Dakota. Bu çevreyle olmaz. Go Spidey go. Go Spidey go.